Şimdi konuşmacı olarak önemli bir bilim insanını mikrofona davet edeceğim. 1966 yılında doğdu. Rusya vatandaşı ve Saha Türküdür. 1995 yılında Saha Cumhuriyet Üniversitesi'nin Filoloji Fakültesinden mezun oldu. 1997'de Etnosemotik Laboratuvar Asistanı ve yüksek lisans öğrencisi oldu. 2005 yılında Ulan-Ude'de Mongoloji, Buddoloji, Tibetoloji Enstitüsü'nde etnografi, etnoloji, antropoloji alanlarında Saha Türklerinin kültüründe Kurt mitolojisinin simotikası adlı tezini yaptı. 2007-2018 yıllarında Kuzeydoğu Federal Üniversitesi Tarih Bölümünde doçent olarak çalıştı. 2021'den bu yana adının Saha destanı olan Olonho'dan alan Olonho Enstitüsü'nde araştırmacı olarak bulunmaktadır. Saha Türklerinin mitolojisi ve inancı konusunda birçok makalesi ve kitabı bulunan bilim insanı, Kaşgarlı Mahmud'un adının verildiği uluslararası bir ödüle de sahiptir. Huzurlarınızda tarihçi, etimolog Nuralciya Tagi, ben çağırmadan kendisi geldi. Enerji böyle bir şey. Kuvvetli alkışlarınızı istiyorum lütfen. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar. Bu davetiniz için çok teşekkür ediyorum ve bu çalıştay ilk defa böyle konuları dokunduğunu biz hepimiz fark ediyoruz ve bence ileride daha çok iyi, daha çok donanımlı çalıştaylar bekliyorlar diye umuyorum. Ve benim konum orada belirlendiği gibi börü imajında ikizler motivi ve Sibirya'dan Roma'ya kadar yolculuk deniyor. Bunu evet, onu kullanın. Nasıl olur? Böyle konuşursam iyiymiş, evet. Ben Rusça hazırladım çünkü Türkçe tuşlarım yoktu Rusya'da, o yüzden özür diliyorum. Ama anlatırım şimdi. Bizim mitoloji nasıl oldu şimdi? Bakayım hocam. Olmuyor. Açık değil galiba. Açık, evet. Olmuyor. Tamam, düzelene kadar burada bekliyorum. Anlatacağım öyle. Benim disertasyonum Kurt imajıydı. O yüzden bu araştırma ile çalışırken ben dikkatimi çekmişti. Kurt imajı Saha Türk kültüründe ikizler anlamını taşıyordu. Birincisi bu küçük parimilerde, o küçük folklor çeşitlerinde. Sonra da çift kültü oluşturuyordu. Başka kuşlarla veya hayvanlarla. Birinci çift kültünde mesela kurt yılan ile birlikte bir imaj oluşturuyordu ve bunlar kutsal idi çünkü Kam mitolojisinde kurt yılandan doğmuştu, o yüzden. Yılan mesela kurt yılanın yavrusu olarak ortaya çıkıyor şaman mitolojisinde. Bunu da biz izleyebiliyoruz Budizm'de mesela, çünkü yılan akıl sembolü olarak ortaya çıkıyor. Çünkü yılanın altında Buddha bilgiye ulaşıyor, o yüzden. Sonra ikinci çift börü ile kurt ile ikinci çifti karga oluşturuyor ve siz hepiniz biliyorsunuz bir mit var. O mite göre
bir çocuk öksüz kalıyor ve bu çocuğu mesela bir Hun hanı uzaktan izlediğinde kurt gelip de ona emziriyor ve gökyüzünden karga ona et bırakıyor ve bu çocuk hayatta kalıyor. O yüzden mesela bu börü ve karga birlikte imaja yardımcı hayvanlar gibi olduklarını her tarafta izleyebiliriz. Çok açık ve net Odin bu eski ne diyorlar, Almanlar mı diyeceğiz? Skandinavlarda, evet. Skandinavlarda mesela oluyor. Çalıştı mı? Çalışıyor galiba. Evet, ben şimdi o zaman kendim de yapabilirim. Skandinavlarda mesela Odin kurt ve karga. Evet, sağ olun. Bu anlattığım gibi bu kurt ve yılan, kurt ve mesela bu karga ve kurt ve yılan çift kültü oluşturuyorlar. Sonra bir taraftan bakarsak bunu biz net bilmemiz için paleogenetik araştırmalara dikkat etmemiz lazım ve bu araştırmalara göre Y kromosom, o da bu ata kromosomu ve mitokondriyal ana kromosomlarına ikiye ayrılıyorlar bunlar ve bunların eskiden bu göçebe nasıl gitmiş onu gösteriyor. Bizim için Y kromosom, ata kromosomu daha önemli çünkü bizim atalarımız avlarken veya savaşa katılırken yayılmışlar. O yüzden mesela daha çok erkekler göç etmiş ve erkekler mesela bizim kültürümüzü yaymışlar. Kadınlar evde kalmışlar o yüzden. Ve şimdi mesela bu gösterdiğim gibi avcılık döneminde ve bu savaşçılar döneminde Türk dilleri, Türk kültürleri bütün dünyaya yayılmış. Sonra mesela bu şeye göre 3 tane büyük gruplar var. O gruplardan bizim için Y kromosom daha önemli. Çünkü bu Türklerin erkek kromosomunda olan bir bölüm. Bu Y kromosom Türkler için daha önemli. Ve bu eskiden gösterdikleri gibi, paleogenetikler gösterdikleri gibi bu kromosom buradan çıkıyor ve bütün bu tarafa doğru gidiyor bir taraftan ve bir tarafı da bu böyle şeyden gidiyor. Bu Asya'dan yukarı çıkıyor, sonra da Bering tarafından bu Amerika'ya geçiyor. Ve bir tarafı da bu gördüğünüz gibi Avrupa tarafına göç ediyor. Sonra Türklerde olan haplogrup bizim için R1b ve R1a haplogruplar daha yoğun şekilde bulunuyorlar Türklerde. Onlar da bu iki gruplardan çıkıyorlar. Bu NOP, P ve R. Sonra da bu R1 geliyor mesela. Şimdi gösteriyorum. Bu geldi. Sonra buraya geldi ve buradan R1 çıkıyor ve R1'in R1A çıkıyor buradan. Ve bazı eski bizim o zaman benim anlamaya çalıştığım dönem
Bu NOP dönemi ve o yüzden mesela bu iki çift kültü mesela bu haplogrupları taşıyan Türklerde de bu NO haplogrubu taşıyan Türklerde de var bu motifler. Ve bunlar mesela buradan çıktıkları için Avrupa tarafını da çok güzel Avrupa tarafına da çok güzel yayılmışlar. Sonra bu haritaya bu 4 ve 3000 yıl milattan önce harita ve bu harita özellikle kültürün ne diyeceğiz arhetipi oluşumun kültür arhetipin oluşumun dönemi diyeceğiz ve bu dönem bizim için Botay kültüründen mesela kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Botay kültüründe Kazakistan, şimdiki Kazakistan topraklarında Botay kültürü oluşuyor. Orada at evcilleştiriliyor. O evcilleştirdiklerinden sonra atı binerek insanlar bu Avrupa'ya kadar, bu Anadolu'ya kadar yayılıyorlar. Burada gördüğünüz gibi mesela o kadar da Sibirya tarafında göç edilmemiş. Evet. Sürekli güney veya batı tarafına göç edilmiş. Sonra bu da işte bu Botay kültürü, bu şimdiki Kazakistan'da olan kazılar, Botay kazıları ve bu Botay grubu onlar da bu en tat haplogrubu taşıyorlar bu Botaycılar, Botay insanları. O yüzden ben göstermiştim o önceki haritada en haplogruptan Pi çıkıyor, sonra da R çıkıyor. Oradan mesela bu haplogruplar çıkıyor. R1 ve R1A. Sonra bu Botay haplogrubun şimdiki durumu. Botay haplogrubun şimdiki durumu. Gördüğünüz gibi mesela kuzeye doğru daha çok yoğunlaşmışlar. Çünkü bu tarihi olarak savaşlardan kaçmış, tarihi olarak mesela kültür baskısından kaçarak onlar kuzeye doğru çıkmışlar. O yüzden bu Botay kültürü şimdiki durumu burada. Sonra bu da R1B haplogrup haritası, şimdiki haritası. Gördüğünüz gibi şimdi bu Sibirya'ya kadar ulaşıyor. Sonra bu Türkiye, bu Avrupa, bunu her şeyi kapsıyor. Ve öncedeki Botay haplogrubunu görmüştük. Buradaki bu kadarını kapsıyor. O zaman mesela bu bölgeler biraz her tarafını almış oluyorlar. Botay haplogrubu Türkiye'yi de kapsıyor. Öyle gidiyor. Göstermiştim. Bunu daha tekrar göstereyim. Bu geldi. Şu. Mesela bu Orta Asya burada ve bu Sibirya. Bu da Avrupa. Avrupa'da gördüğünüz gibi bu tarafta daha çok yoğunlaşmış. Bu da diyeceğiz. Baskılar oturdukları yeri. Evet. Sonra nereye? Evet. Bu da R1A. Bu üç haritayı birleştirirsek mesela
çok güzel bir şey çıkıyor, ortaya çıkıyor. Bu bölge mesela, sonra bu bölge, bunlar mesela bu bizim araştırdığımız çift kültler, kurda bağlı çift kült mesela oluştuğu ve orada aktif yoğunlaştığı topraklar oluyorlar. Sonra buraya geliyoruz. Yeniden bu çift kültlerin hakkında konuşmamız lazım. Ve şeyi başlıyoruz, ikizlerin motifini başlıyoruz. İkizler mitlerinde daha çok eski hayvan imajında bağlı olan mitler daha eski oluyorlar. Sonra da iki tane mesela bu zoomorf diye hayvan mitleri, bu da iki erkek kardeşler mitleri, bu da erkek ve kız kardeşler mesela ikizler, bu da androgin yani cins tarafından mesela kız erkek ikizler bunlar. Ve bizim için Türkler mitolojilerinde daha çok yoğun mesela bu hayvan ikizleri var ve erkek kardeşler motifleri daha çok var. Bizde mesela erkek kardeş ve kız kardeş ikizlerin motifleri yok. Birincisi. İkincisi androgin ikizler de yok. O yüzden Türklerde bizde bu en eski ikizler motifleri ne diyeceğiz, yer alıyorlar. Sonra daha çok ikizler motifini araştıran Richard Harris şey belirliyor, bir korkunç motifi diye. Ulu korkunç motifi ikizlerde var diyor. Ve bu ulu korkunç motifi o motifi nereden ortaya çıkarıyor? Çünkü primat olanlar maymun şeylerinde mesela ortamında dişi maymun iki çift ikizleri olunca mesela onu hemen bu sürü maymun sürüsü dışlıyormuş onu. O maymun ikizi olan anneyi dışlıyorlar ve bunları kovuyorlar. O yüzden bu ikizler mesela şey olarak, mistik olarak da önceden varmış diyor. Korkunç motifini taşıyormuş. O yüzden mesela bu korkunç motifler daha çok eski diyor. Ben de ona katılıyorum çünkü Türklerin ikiz motiflerinde korku motifi yok. Bizde mesela o ikizler sonradan oluşmuş mesela. Korkunç motifi şeyde var. Bu börü ve yılan çift kültünde olan bir şey. Çünkü bu sonradan şeye değişmiş. Ne diyorlar bunu? Oboratin. Evet, kurt adama dönüşmüş ve bu kurt adamın imajı daha çok Avrupa'da yayılmış değil mi? Mesela Sibirya'da bu kurt adam motifi yok birincisi. İkincisi orada kurt adam varsa da destanlarda var, o da yırtıcı değil. Bir kahraman ve kurtarıcı gibi ortaya çıkıyor. Destanlarda mesela. Bu çift kült eskiden İskitlerde de varmış. O yüzden bu motif daha çok bulunuyor. Bu gördüğünüz gibi yılan, bu da kurt. Bu da kurt ve bu kemerin takısı, bu kemerin takısı ve
Bu motivi da çok sayıda bulunuyor İskitlerin, Sakaların kurganlarında. Sonra bu anlattığım gibi kurt adam, bu kurt adam mesela korkunç motifini daha çok oluşturmuş gibi ve bu bana göre yılan ile kurt birlikte oluşturduğu bir imaj, o yüzden bu korkunç motifini taşıyor diye düşünüyorum. Bu gördüğünüz gibi o korkunç motif, bu da yılan, bu da börü. Bu daha çok Avrupa kültüründe oluşmuş bir imaj. Sonra bu Türk mitolojisinde korkunç motifi yoktur diye göstermişim. Sonra bizim için daha çok önemli bu şey ile yılan, karga ve börü ile daha çok önemli petroglifler var. Bu mesela gördüğünüz gibi 2000 ve birinci bin milattan önceki dönemdeki Kalbak Taşa diye bir alanda, Altay'da bulunan resim. Bunu Rusya arkeologları kanatlı köpekler diye adlandırmışlar. Fakat burada mesela bu köpekler börü olduğunu burnu da ifade ediyor. Çünkü bunun Kurbatov diye bir arkeolog diyor. Kurtların burnu yukarıya doğru böyle çiziliyor diyor. Oradan belli oluyor kurt olduğu diyor petrogliflerde. Burada da gördüğünüz gibi burnun yukarıya çıkmış. Sonra da kanatları var ve ayakları var. 4 ayağı var burada. Kanatları var. Ve bu gördüğünüz gibi kurt yüzü, başı kurt ama dili böyle yılan dili ve bunu ben de ilk ejderha imajı diye anlatıyorum. Bunun hakkında önceden disertasyonuma da yazmıştım. Sonra bu mesela bu ejderha kurt, karga ve yılan oluşturmuş diyorum. Ve bu imaj, ejderha imajı aslında 3 dünyayı ifade ediyor. O da üstteki dünyada o kanatlı bir varlık olarak karga gibi üstteki dünyaya çıkabiliyor. Sonra da 4 ayaklı bir kurt olarak orta dünyada yaşayabiliyor. Bir şeyleri mesela saldırabiliyor, bir şeyleri kahraman olarak ortaya çıkabiliyor. Ve yılan olarak alt dünyada mesela yaşayabiliyor. Türk mitolojisinde alttaki dünya o da su ile bağlı ve suda yaşayan varlıklar, hayvanlar, yılanlar, kurbağalar ile ifade ediliyor alttaki dünya. Sonra evet, bu da ne diyorlar? Bunu Büyük İskender imajı idi aslında ama bu Hristiyanlıkta mesela ikon olarak oluşturmuştu. Bunu Svetoy Georgi diyorlar. Müslümanlarda da bu imaj var. Kim diyorlardı? Azip bunu
Evet, kutsal bir şey. Bu imaj mesela ejderhayı öldürüyor ve burada ejderha mesela bu eski bizim kamlık sembolü diyorum ben. Bu kamlık sembolünü mesela bunlar Müslümanlarda da var, Hristiyanlarda da var ve bu mantık olarak din kazandığın imajı bu. Dinin kazandığı imajı ve burada mesela bu kamlık imajını üç dünyada aynı zamanda olabilen kamın sembolünü mesela bu din öldürüyor ve çok eski şeylerde bunun burnu da yukarıya doğru görüyor. Bu da börü olduğunu ifade ediyor. Onun kanatları da var. Yılan kuyruğu da var. Burada da öyle. Burada da o çok belli bu. Kurt başı. Sonra kendisi de yılan. Bu ilk dönemdeki bu ikon. Bu da sonradaki ikonlar bu birisi. Orada tamamen yılan olmuş. Burada da çok belli böyle kurt olduğu daha belli bu ilk ikonlarda. Sonra o yüzden mesela bizim için daha çok önemli kurt ve Türk mitolojisini araştırmak için ve Türk mitolojisinde ikizler motifini görmek, araştırmak için bizim için daha önemli börü ve kurt imajı oluyor. Ve bu kurt imajı börü ve karga imajı mesela kimler için daha önemli? Amerika yerlilerin için Yolh ve Hanuk, bu da Odin imajında var. Sonra Saha mitolojisinde Ulu Sorun ve Börücehik, bunlar da ikizler. Sonra da Hun mitolojisinde de var. O önce anlattığım gibi bir çocuğu kurt ve karga kurtarıyorlar ölümden. Bu sürekli olan bir motif o yüzden. Oy. Oh. Aha. Sonra mesela kurt motifi ve bu karga ve kurt, bunlar sürekli mitolojilere göre insanlara ateşi getiriyorlar. İnsanları kurtarmak için ateş getiriyorlar çok soğuk olduğunda ve o yüzden mesela bu karga ve kurt sürekli kurtarıcı yerini alıyorlar. Oy. Aha. Sonra bunlar mesela bu kurt ve karga onlar ikiye bölünüyorlar ateş olarak. Birincisi kutsal ocak ateşi oluyor. O da karga ve temizlik için kullanılan ne diyorlar bunu? Ne diyorlar? Utilitar bir ateş olarak börü imajı o ateşi fonksiyonunu oluşturmaya başlıyor. O yüzden mesela ikiye ayrılıyorlar bunlar. Sonra bu mesela bu kutsal ateşi oluşturuyor. Bu da için günlük hayatta kullanılan bir ateş. Bu mesela baharda kuru otlardan temizlemek için mesela ateş açıyorlar. Sonra bu bizim Türkler için anka kuş
imajı da çok önemli ve bu anka kuş imajı da şeyden oluşmuş, bu ateş olarak mesela kurt ve karga bir birleşik karışımından böyle kutsal bir imaj oluşmuş anka kuş. Anka kuş ve bu kuş mesela hem ateş ocak ateşin gibi sönüyor. Sonra bu söndüğü mesela sonsuz sönme değil. Sonra tekrar biz onu ateşliyoruz. Ocak olarak o öyle devam ediyor. Bu ateşte mesela biz günlük kullandığımız ateşte mesela şey değil, o kadar da kaybolan bir ateş değil. Sürekli yeniden doğuyor işte. O yüzden anka kuş imajını oluşturmuşlar. Sonra şeye geliyoruz, Odin imajına geliyoruz. Bu Odin imajı mesela anlattığımız gibi bunun yanında sürekli kurt ve şey vardı, karga. Ama sonradan siz gördüğünüz gibi o kurtlar 2 tane olmuş ve kargalar da 2 tane olmuş. O zaman da bunlar mesela tekrar ikiz motivini ortaya çıkarıyorlar. Mesela bu kurtlar da ikizler, kargalar da ikizler. Aslında bu mitolojisinin başlangıcında bunlar karga ve kurt ikizler idi. Ama şimdi mesela 2 karga ve 2 kurt oluşturmuşlar. Sonra daha güçlü göstermek için olmuş olabilir. Sonra biz önce gördüğünüz gibi mesela Odin aynı zamanda Kam, aynı zamanda öyle savaşçı ve bu fonksiyonları sonradan kurt ve karga bölündüğü gibi bunlar da sonradan bölünmüş ve birisi Kam olmuş, diğeri de savaşçı olmuş ve bunların mesela bir dönem birbirlerinden iktidarı diyeceğiz kazanmak için daha çok şey yapılmış gibi geliyor. Bunların arasında savaşlar, tartışmalar olmuş ve o dönemdeki dönemi herhalde bizim hocamız Avesta döneminden bahsetmişti ve bu dönemde olmuş olabilir diye düşünüyorum ben. Sonra evet bu imaj savaşçı ve Kam imajı ayrıldıktan sonra daha tekrar ayrılıyorlar ve burada mesela kurt imajı oluyor, ata kültünü oluşturuyor. O da dönemde mesela bizim için ortaya önceden mesela bu kurt ve karga ikisi de erkekler idi değil mi? Ama sonradan ata kültü oluşmasını çok ilginç. Burada dişi kurt ortaya çıkıyor. Dişi kurt. Ve bu sürekli mesela ne diyeceğiz? Çocukları insanoğlunun çocuklarını mesela en fazla sahip çıkan, en fazla ölümden kurtaran zaten börüler doğada. O yüzden mesela buna dikkat alarak ortaya çıkmış diye düşünüyorum, bu dişi kurt ve bu da şeyden olmuş olabilir diye tahmin ediyorum. Mesela bu karga Kam oluyor, Kam kültünü daha çok ifade etmeye başlıyor. Ve kurt mesela savaşçı
savaşçı fonksiyonunu daha çok kendine çekiyor. O yüzden mesela bu savaşçı boylar, aristokrasi, savaşçı boylar oluşmaya başlayınca çıkmış bir atakültü diye düşünüyorum bu dişi kurt. Sonra bu savaşçı kurt bir taraftan da atakültünü oluşturuyor, diğer taraftan da börü ikizlerinin imajını oluşturuyor. O da sonradan bakarsak mesela 2000 milattan önce Kazakistan'daki petrogliflerde bunu buluyoruz. Orada iki erkek kurt ortaya çıkıyor. Aha. Burada mesela burada dişi kurt ve ikizler imajı ortaya çıkıyor bu şeyden. Bu çift anlamdan. Sonra bu anlattığım gibi Damgalı diye Kazakistan'da Damgalı diye bir yerde bu gördüğünüz gibi iki kurt. Bunlar da dişi değiller çünkü burada ayakları kuyrukları var ve bu şeyleri de var. Ne diyorlar? Penisleri de var gözüküyor. Bu iki ayakları var. O da erkek kurtlar olduklarını mesela gösteriyor bu. O yüzden mesela ben önceden düşünmüştüm belki de bu Kıpçakların içinde dişi kurt kültü var diye. Ama mesela bu petrogliften anlayınca mesela erkek kurdun kültü de daha çok yer alıyormuş diye düşünüyorum. Sonra da bu çift kültlerinden de ikizlerin motifleri çıkıyor. Mesela bu ikizlerin motifleri böyle. Önceden göstermiştik. Farklı hayvanlar çift kültünü oluşturuyorlar. Sonra da mesela ikizler ortaya çıkıyorlar. Bizim ikiz motifimiz yırtıcı ve çok korkunç bir şey değil. O yüzden bizim ikiz motifler sonradan oluşan bir imajlar diyeceğiz. Avrupalılarda gibi değil. Avrupalılarda mesela direkt hayvanlardan direkt çıkmış. O yüzden korkunç motifi daha çok kuvvetli orada. Ve bu gördüğünüz gibi 300 yıl milattan önce Tacikistan'da bulunan Ustruşani diye yerde duvarda resim bulunuyor. Kim diyorlar? Kalan Kalkaha. Kalan Kalkaha diye ikinci bir kral diyeceğiz. Onun sarayında bulunuyor bu resim. O gördüğünüz gibi bu dişi kurt ve ikizler orada resim çizilmiş. Ve bunu bazı araştırmacılar sanki Roma'dan gelmiş bir motif gibi göstermeye çalışıyorlar. Aslında bu Afrasya'da onlarca bin sene önceden gelen bir motif. Bizim kültürümüzün hatta kaynağında olan bir motif. Bu yüzden mesela bunu alıp da başka bir kültürün, başka bir devletin, başka bir milletin imajını alıp da kendi sarayına bunu çizmez ki bir kral. O yüzden mesela bu öz Afrasya'nın
Avrasya'nın imajı olduğunu belirtmek istiyorum. Sonra da bizde bu Ayvalık diye Türkiye'de bulunan bir şey vardı, resim vardı. Ne diyorlar bunu? Barelyef vardı. Maalesef bunu kaybettik. Burada da bu daha çok eski. Bu 300 sene öncedeki milattan önce diyorlar ama daha çok eski gibi gözüküyor. Çünkü bunun yapımın teknolojisi daha çok eskiye benziyor. Bunu araştırılmadan mesela yok ettiler maalesef. O yüzden bunu biz şimdi kaçıncı bin yıldaki olacağını mesela tespit etmemiz mümkün değil. O mesela burada dişi kurt ve onu emziren 2 çocuğu görüyoruz. Ve bu motif mesela bence bu motif bu resime göre diyeceğiz. Bu resime göre bu ikizler ve kurt ve ikizler motifi Anadolu'da oluşmuş gibi gözüküyor. Çünkü bu motif hiçbir korkunç tarafı yok. Ancak iyi tarafı var. Ve bunlar mesela sonradan mesela bu eneğin torunları diyeceğiz. Bunlar Troya'dan gidiyorlar İtalya'ya ve o giderek mesela bunlar Roma'yı şehrini kuruyorlar ve bu şehir ve bir devlet kurucusu olarak ortaya çıkıyorlar. Burada mesela korkunç motifi hiç yok. O yüzden mesela bu daha çok yeni ve bu Anadolu'da oluşan bir ikizler motifiydi diyorum ben. Ve bu benim kullandığım kitaplar. Çok şeyler de vardı. Bu mesela buradan istediği insanlar bunu benden sorabiliyorlar kaynakların hakkında. Evet, sağ olun. Ben